üzerine gezdiriyorum sosumuzu. Sosumuz bitene kadar böyle gezdirelim. Sevgili dostlar, bugün size harika bir lahana sarması saracağım. Onun için tepsimin yatağına yatak hazırlıyorum. Bakın onun için 3 tane soğanım doğradım. 2 tane biber, kapya biber, 2 tane yeşil biber, 3 tane havuç, 2 tane de soğanlarımı böyle şu şekilde jülyen doğradım. Siz de böyle doğrarsanız emin olun çok güzel yakalayacaksınız. Şimdi bunları şöyle bir soteliğe vereceğim ve tepsimizin yatağını hazırlamış olacağız. Ve şöyle çok değil, biraz yağ koyuyorum. Sonra şu şekilde soğanlarımızı akıl edemedim işte. Dostlar, bazen insanın aklı. Önce soğanlarımızı koyacağız. Olduktan sonra havuçlarımızı atıyoruz. Bakın dostlar, böyle hafif soteledikten sonra biberlerimizi de koyuyorum. Bir tane de domatesim var. Domatesimi de bu şekilde. Domateslerimizi de ilave ediyorum. 1-2 dakika daha kavurduktan sonra tepsimizin dibine koyacağım dostlar. Tabii tuzunu da atacağım biraz. Dostlar bakın, kendinize göre atın. Ben tuzumu atıyorum. Sonra birazcık nane atıyorum. Birazcık pul biber atıyorum. Herkes kendine göre atsın dostlar. Şimdi şöyle karıştıralım ve altını söndürelim. Sevgili dostlar, 2 bardak pirincimiz var. Yıkadık. Suyunu iyicene süzdürdüm. Şimdi 3 tane domates ve sarımsağımızı koyuyorum. İçi için hazırladığımız 3 tane doğramış olduğumuz incecik soğanımızı, maydanozumuz ve yeşil nanemiz. İncecik kıydım. Salçamız ve 1 kaşık şekerimiz. Şöyle 1,5 kaşık pul biberimiz, 1 kaşık yeşil nanemiz, 1 bardak zeytinyağımız ve kıymamız. Buzluktan çıkarttım sevgili dostlar. Mıydı? Şöyle çok da tuzlu olmasın. Salçamızın tuzu da var. Yeterli. Şimdi bunu güzelce bir ne yapıyorum? Şöyle ovuyorum. Karıştırıyorum yani. Karıştırdıktan sonra sararken görüşürüz dostlar.
Şöyle keseceğim. Ve şu gelişine göre bakaraktan çıkaracağım. Bakın şu şekilde çıkaracağım. Kilosu 5 TL. Ben tanesini 15 TL'ye aldım pazardan. Akşam pazarından. Bu da zaten anca 3 kilo, 3,5 kilo gelir. Öyle mi? Kenar yapraklarını aldıktan sonra şöyle tenceremize girecek duruma geldiğinde tenceremizin içine saldım ve haşlamasını bekliyorum. Bakın dostlar. Şimdi de ters düzünü çevireceğim. Ve şu şekilde koyacağım. Ve bastıracağım ki içine suları girsin. Bakın böyle daha çabuk açılacak. Böyle böyle açarak da ne yapacağız? Çıkaracağız. Bak, hiç zarar görmeden yapraklar çıkacak. Haşlandı ve hiç kırılmadan çıkardım. Şimdi bunları da yıkadım. Dış şeylerini, yapraklarını. Onları da haşlayacağım Allah izin verirse. Şu şekilde açıyoruz. Şöyle ayırıyoruz. Şu kemiğini çıkarıyoruz böyle. Hazırlıyoruz yapraklarımızı. Şu şekilde. Bakın bu şekilde ayıralım. Ve Allah izin verirse sarmaya geçelim. Bunun altını kapatayım mı? Yok kızım. Duruma bakacağım. O biraz çok ses çıkarıyor galiba. Hı. Bunları da atmayacağız dostlar. Güzel bir salata yapabiliriz. Şu şekilde açıyoruz. Şu şekilde çıkarıyoruz. Bakın dostlar, hazırlamış olduğumuz harcımızı şöyle güzelce dibine şu şekilde yayacağız. Eşit bir şekilde düzeltelim. Evet, şimdi oldu. Şimdi sıra geldi sarmalarımıza. Ve yapraklarımız. Bakın dostlar, şu şekilde alıyoruz. Bir kaşık. Kimi büyük, kimi küçük. Zaten hepsine aynı olacak diye de mümkünü yok. Bunun haşlaması zor değil mi anne? Ayarını koymak. Ya, evet, biraz ayarını tutturmak önemli. Çünkü dediğim gibi az haşlarsanız kırılır, çok haşlarsanız dağılır. Onun için biraz ayar vermek lazım. Ha, değer mi bu emeğe diyorsanız bana göre evet, değer. Bülbül yuvasına benzettim. Tatlı Evet, da. aynen öyle. Bu sarmanın adı bülbül sarması. Lahana da bülbül Yuvası sarması. sarması. Evet, güzel bir isim buldun kızım. Allah senden razı olsun. Bu da son. Böyle geri kalanları normal çekeriz.
Şimdi üstünün sosu için 2 tane domatesim var. Hemen robotuma doğru koy vereceğim. Ve robottan geçireceğim. 3 diş sarımsağım var. Şöyle iri doğrayacağım. 1 kaşık salçam var. Biraz da su ekliyorum. Çünkü salça ben kendi elimde yaptığım için çok kurumuş. Şimdi kıvamlı olacaktır. Şimdi ağzını kapatalım ve çekiverelim. Ocağımıza alıyorum. Böyle biraz yağ koyuyorum. Azıcık daha koyayım dostlar. Çok da yağın olmasın. Şimdi hazırlamış olduğumuz domates sosumuzu da döküyorum ve güzelce de ince pişireceğim Allah izin verirse. Bakın sosumuz hazırlandı. Şimdi bunun içine şöyle 1 kaşık şeker attım. Tuz atmayacağım dostlar. Çünkü salçamız tuzlu. Şöyle birazcık kekik, nane. Şöyle acı seviyorsanız çok atabilirsiniz. Biz acıyı seviyoruz. Pul biber ve sosumuz hazır. Ne yapıyoruz şimdi? Sosumuzu üzerine gezdiriyoruz. Üzerine gezdiriyorum sosumuzu. Sosumuz bitene kadar böyle gezdirelim. Şimdi de ağzını böyle kapatıyorum ve şimdi bu şekilde folyalayacağım dostlar. Şöyle ortasından bir tane koyalım ve şöyle bilelim. Gerçekten zor hayat. Yani o kadar zor ki anlatamam. Pahalılık almış yürümüş. Şimdi fırınımıza sürdük ve yaklaşık yarım saat pişecek. Şöyle açalım üstünü. Bakalım ne alemde. Evet, çok güzel görünüyor. Şimdi bunu biraz da böyle ağzı açık şekilde fırınımıza koyalım ve bir 15-20 dakika daha sarmamız oldu. Bakın şimdi şu şekilde size bir servis yapacağım. Gerçekten mükemmel oldu. Yani nasıl yapıldığını ve nasıl güzel olduğunu görmek istiyorsanız, tatmak istiyorsanız kısacası sizler de bizi izleyerek yapabilirsiniz. Gerçekten çok güzel oldular.
Biz bahçeye çıktık dostlar. Harika bir servisimiz olsun diye. Güzel ışık alalım diye. Bizim mutfağımız biraz karanlık biliyorsunuz. İnşallah size güzel bir lezzet. Yapacak olanlara kolay gelsin. Yiyecek olanlara afiyet olsun. Bakın şöyle harika pişmiş. Gerçekten mükemmel pişmiş. Hemen yani çıkıyor. Ben de bayıldım. Yapacak olanlara kolay gelsin. Yiyecek olanlara afiyet olsun. Bizi izlemeyi, abone olmayı ve o güzel fikirlerinizi söylemeyi unutmayın lütfen. Hoşça kalın, dostça kalın. Ben bir tadına bakıyorum dostlar. Tabii ağzım yanmazsa. Yanar, sıcacık çünkü. Harika olmuş. Ama tadımcı bendim. Rol değiştirdik. Maalesef. Olmaz.